Merhaba arkadaşlar, Kripto Coin Çarşısı'na, kanalımıza, canlı yayınımıza hoş geldiniz kardeşlerim. Evet, piyasamızda bir kırmızılık hakim, satıcılı bir piyasamız var. Batıyor muyuz arkadaşlar? Yani çoğu kardeşlerimiz şimdi, hocam biz batıyoruz şeklinde yorumlar yazanlar oldu, mail atanlar oldu. Tabii ki ani çekilmeler oldu bugün geri. Yani piyasada değişik haberler var. Etkisi oldu mu? Bana göre korku ve panik etkisi çok var arkadaşlar bugün. Biliyorsunuz Gate borsasında, evet büyük bir borsa aynı zamanda biliyorsunuz. Vatandaş kalktı sabah baktı, eyvah parası yok, sıfır görünüyor. Bakiyesi sıfır. Cüzdanına bakıyor, sıfır. Bir dakika geçiyor, sıfır. 2 dakika geçiyor, sıfır. Her saniye bakmaya başlıyor, sıfır. Ta ki 10-15 dakika sürüyor bu. Sağa sola da dedikodular yayılıyor. Acaba borsa mı battı? Evet. Ne oluyor bu sefer? Panik satışları başlamış oluyor. Ama o borsada değil tabii ki. Başka borsada satışlar yüklü miktarda piyasaya giriyor. Tabii ki sonu ne oluyor arkadaşlar? Gate borsasının bu durumu daha sonra anlaşılıyor arkadaşlar. Evet. Çünkü borsadaki tüm spot hesaplarda bulunan varlıklar sıfır olarak görünüyor. Bu yaklaşık 10 dakikadan fazla bir süre göründü. Sorun sonra düzeltildi. Evet, halloldu. Yani büyük bir krizin eşiğinden dönüldü arkadaşlar. Bu etkiledi tabii ki piyasayı. Evet, bu piyasayı etkilemiş oldu. Yani spot ticaret motorunun yükseltilmesinden kaynaklandığı belirtildi. Ancak güncelleme saati duyurusu book zamanından farklı bir zaman dilimini gösteriyor. Bu da tabii ki Gate borsasına yatırım yapanları, oradan dolayı kripto alım satım yapanları, onlar da endişe yarattı. Varlıklarımız gitti hocam dediler ya. Gitti, göremiyoruz. Efendim, Gate'de kaç paramız var? Kimi diyor hocam benim 100 bin lira görünmüyor. Benim var 50 bin dolar görünmüyor. Ya ne oluyor? Böyle bir şeyle karşı karşıya kalındı bugün arkadaşlar. Tabii ki düzeltildi. Sonra her şey yoluna güllük gülistanlık oldu. Yani piyasada maalesef bugün böyle üzücü şeyler oldu. Peki diğer taraftan güzel kardeşlerim, Amerika'da, ABD'de son yılın en büyük krizi var. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde son yılın en büyük bankacılık krizleri var arkadaşlar. Son birkaç ayda biliyorsunuz 3 banka birden iflas etti. Toplam 4 bankanın 3'ü son birkaç ayda iflas etti. Tabii sigorta fonlarından. Bunlar karşılandı. Bir kısmı yani 35 milyar dolar seviyelerinde bir karşılanma var. Bunlar nereye gitti? Silikon Vadisi için 20 milyar dolar. Evet. Ee, Signature Bank için 2,5 milyar dolar. First Republic biliyorsunuz geçenlerde iflas etti. 13 milyar dolar sigortadan karşılandı. Sigorta fonlarından karşılandı. Bitti mi? Tabii ki hayır. 2008 krizinin misli oluyor bu kriz arkadaşlar, bankacılık krizi. Daha ne kadar var? 190 bankanın daha iflas etme riski altında olduğunu belirtiyor. Kimler? Akademisyenler. Belirtiyorlar arkadaşlar. Bu, bakınız, FED her ne kadar faiz artırımıyla enflasyonu dizginlemeye çalışmış olsa da bu sefer bir taraftan söküğü dikiyor, diğer taraftan sökük büyüyor arkadaşlar. Yani bankacıların iflası peki ne olur hocam? Yani bize yaramayacak mı? Tabii ki yarayacak. Bankacılık sektöründeki bu dalga dalga yayılan iflaslar arkadaşlar, bir, Bitcoin, iki, altın emtialardan ve gümüşe yarayacaktır. Evet, yanlış duymadınız. Bakmayın bugün piyasanın kırmızılığına. Aldanmayın piyasanın düşüşüne. Güzel kardeşlerim, bugün long ve short pozisyonlarından yaklaşık 200 milyon dolar piyasada likit oldu.
Evet. Maalesef yedirmezler arkadaşlar. Rahat durun, spotta kalın diyorum ben sizlere devamlı. Yok durur mu? Bizim yatırımcılara çok para lazım ya. Bir günde zengin olacak bizim yatırımcılar. Efendim bugün düşüyor. Aç short pozisyonunu. Yedirmezler. Döner geri 2 mumda seni devre dışı bırakır. Yok geri dönüyoruz. Aç long pozisyonu. O zaman döner aşağıya. Nitekim de öyle oldu. 200 milyon dolar eridi gitti uçtu havaya. Evet güzel kardeşlerim. Yani yatırımcı psikolojisi çok çok önemlidir güzel kardeşlerim. Eğer bugün kendine şu soruyu sorabildinse sen yatırımcısın. Herkesin kaçtığı şu anda sen masaya girebildin mi? Efendim, Feçali %10 düştü bugün. Sen girebildin mi? Şu an %6 belki. Bakmadım ama bakarız az sonra. Toparlanıyor. Ne yaptı arkadaşlar? Masadan kaçanlar zarar etmedi mi? Zarar eden kaçtı, daha fazla zarar etti. Ama zarar etmeyen ne yaptı? %10 düşmüş. Ay dedi, eline avucunu ovuşturdu. Tam dedi dal. Ne var ne yok girdi bugün. Ha, parası olmayanlar ne yaptı? Bunlar için ne diyoruz? Paran varsa ekle, paran yoksa bekle. Bu değişmez bir kuraldır arkadaşlar. Peki hocam, tamam piyasada böyle ama düşüşler derinleşir mi? Arkadaşlar, düşüşler tabii ki belli bir noktaya kadar geldi. Bitcoin yorum ve analizlere geçtiğimizde orada ne yapacağız? Destek ve dirençlere bakacağız arkadaşlar. Bakınız ABD'deki bankacılık krizi Bitcoin'i 30 bin dolar hedefine yükseltmesine neden olacaktır. Hatta orada kalmayacak tabii. Yukarı doğru devam edecek. Çoğu kardeşlerimiz diyor ya, belki bugün sizler de düşündünüz. Piyasa kırmızı, hoca yayın yapmıyor. Dün biri yazmış. Demiş ki ya piyasa yeşil, hoca yine çıktı piyasaya. Ula güzel kardeşim sen yoksun piyasada, hoca her akşam burada. Her akşam inse de burada çıksa da burada. Senede belki 2 akşam yokum. Belki. Çok önemli işim var. Onlar ayrı. Ya da zamanım olmadı. O ayrı. Biz hiç sizi yalnız bırakıyor muyuz? Bırakmıyoruz arkadaşlar. Bu piyasa ister kıpkırmızı olsun buradayız. İster yemyeşil olsun buradayız. Her türlü buradayız değil mi? Her türlü sizlerle birlikteyiz. Çünkü sizler de bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Ama bazı elenenler oluyor tabii ki. Bu yüzden de işte tam da bu noktada bizler canlı yayınlarımızı katıl butonuyla kanalımıza destek veren kardeşlerimiz için yapıyoruz. Sizler de izleyebilirsiniz ama şu sayfaya bir şey yazamazsınız. Coin analizi yaptıramazsınız. Yorum yazamazsınız. Yazabilmeniz için katıl butonu üyeliğiniz olması lazım. YouTube size yıldız vermesi lazım. Güzel kardeşlerim. Yani hiç kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar. İşkembeden sen piyasanın P'sini bilmiyorsun, 2 kelime yorum yazıyorsun. Yazdığın yorumun da anlamını bilmiyorsun. Seni ele veriyor. Videoyu izlemediğini gösteriyor. Bu yüzden takılmıyorum. Tabii ki takılmıyorum sizlere. Yani herkes bir şeyler karalayacaktır mutlaka. Doğrudur. Anormal yorumlarda zaten o kişileri engelliyorum. Kanalımda bu tür insanların, kardeşlerimizin bana göre işi yoktur. Bunlar sadece moral bozmadır diyoruz ve onları gönderiyoruz arkadaşlar. Evet, güzel kardeşlerimizle yolumuza tabii ki devam edeceğiz de. Arkadaşlar GATE ile ilgili çıkan haberleri zaten videomuzun başında paylaştım. Düzeltildi, sıkıntı yok. Piyasamız tekrar rayına oturacaktır. Paniğe mahal yok arkadaşlar. Elinizdekilere sahip çıkın diyorum. Bunu her zaman söyledim. Defalarca söylüyorum. Yine de yeniliyoruz arkadaşlar. Ne yapınız kardeşlerim? Elinizdekileri kaptırmayınız. Evet, kaptırmayınız.
Bugün Senayi Özer kardeşimiz ilk gelenlerden, Muhittin Akan, Mürşit Ünver, Mahmut Doboğlu, Ersin Tutak, Yusuf Kılıç, Senayi Özer, Barış Yeni Ocak, Burak Gülkork, hoş geldiniz kardeşim. Mustafa Yücekaya, Çapanoğlu kardeşim, siz de hoş geldiniz. Stuttgart'a selamlar. Atilla kardeşimiz, Mine Bozkurt, Kemal Şen, Burak Gülkok. Hocam sizin oklar gelecek inşallah diyor. Arkadaşlar bizim okların bir günde gelmeyeceğini herkes biliyor artık. Zaman sonra nasıl hedeflerine ulaştığını zaten biliyorsunuz. Onun için bir gün 2 gün geri çekilme de oklar hedefine ulaşmayacak diye hiçbir kaide kural yok. Sevgi Gümüş hoş geldiniz. Hakkı Agap'tan, Barış Yeni Ocak, Necip Bayram, Hakkı Kaptan iyi geceler iyi yayınlar hocam demiş. FET Shiba bakabilir miyiz? Arkadaşlar tamam yapay zeka coinlerden FET, GRT bakılacak. Doge Shiba bakmaya çalışacağım. Ne kadar geri gelmiş, nerede destekleri var. Birkaç tane bakacağız ya ama böyle 30, 40, 50 coin analizi de yapmayalım. Yani Bitcoin'de kalacağım biraz. Ethereum'da biraz kalırız. Ama ağırlık Bitcoin. Piyasa geneli belli zaten. Yine de belli başlı coinlere bakarız arkadaşlar. Evet. Şimdi bazı kardeşlerimiz yazıyor efendim işte Bitcoin şuraya kadar çekilir, buraya kadar çekilir, burada kalır, burada kalmaz. Arkadaşlar lütfen bilenler yazsın. Kulaktan dolma bir şeyler yazılmasın. Çünkü o sizin yazdığınız diğer bilmeyen kardeşlerimizi de etkiliyor dolayısıyla. Yani orada bir vebal almış oluyorsunuz. Biliyorsanız okey, sözümüz yok ama bilmeyenler yorum yazmasın arkadaşlar. Yani yorum derken grafik yorumu yazmasın. Efendim desteği burasıdır, direnci burasıdır. Biliyorsanız başım gözüm üzerine. Ama bilmiyorsanız da lütfen tekrar rica ediyorum. Başkaları yani en azından kafasında böyle soru olmasın başkalarının. Acaba bu böyle miydi ya? Bu destek miydi, direnç miydi? Kafalarını yormasınlar, karıştırmasınlar arkadaşlar. Evet, vatansever kardeşim siz de hoş geldiniz. Sayın Milletvekili Lazu Yaşar siz de hoş geldiniz. Efem güzel kardeşim siz de hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Oğuz siz de hoş geldiniz. Güzel kardeşim. Bakıyoruz yeni gelenlerden. Bu arada arkadaşlar Ferdi Fadıl kardeşim 22 TL bağışta bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kesenize bereket. Eyvallah güzel kardeşim. Hocam galaya ne oluyor? Çok kötü düşüyor 5 gündür. Bakarız. Murat Yarar kardeşimiz katıl butonuyla kanalımıza üye oldu. Kendilerine Kripto Coin Çarşısı camiasına, ailesine hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Evet. Piyasamız bu şekilde. Murat kardeşimiz de AMP Edu Mina hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Bakmaya çalışacağız arkadaşlar. Bunlara da bakacağız. Tek tek. Şu anda piyasanın geneline baktığımız zaman ne görüyoruz güzel kardeşlerim? Bir geri çekilme görüyoruz. Ama bu geri çekilmelerde nereye kadar gelir? Nerede bizi frenletir? Mesela hani çoktan çok azdan az gider olayı var ya. Mesela ralliler yapan coinler oldu. Efendim %80, 90, %100 ralli yapanlar oldu. Elbette bunların düşüşü diğer coinler gibi değil. Örnek vereyim. Bir UMA. Değil mi? %20'ye yakın bir geri çekilme yaşadı bugün. Bir Pepe, bir Floki. Bunların geri çekilmeleri oldukça nedir arkadaşlar? Rallisine göre yine de az. Ama yalnız Pepe yatırımcıları bu tür coinlere çok dikkat edin arkadaşlar. Dün bahsettim zaten. Yine de pardon özür. Yine de sizlere bir uyarma babında diyeyim. Ne zaman ne yapacağı belli olmayan coinler.
sepetinizde yer verir vermezsiniz. Artık o sizin kararınız, sizlerin bileceği bir şeydir. Evet. AGX olacak. Yapay zekaya geçeceğiz ya, orada tabii ki AGX'e de bakacağız ama Ethereum, Bitcoin ardından Ferdi Fodul kardeşimizin galasına, Metaverse'lere bir geçiş yaparız arkadaşlar. Daha sonra Audi falan tabii ki var. Yani onları yazmanıza elbette şimdilik gerek yok arkadaşlar. Onlar zaten olacaktır yayınımızda. Ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Dönüyoruz grafiklerimize. Grafiklerimizde bizleri ne bekliyor bugün an itibariyle? Evet, şuradan total 2'ye bakalım bugün. Yine 594 milyar seviyelerindeyiz. 595 milyar dolar seviyelerindeyiz. 2.78'lik bir çıkış oldu. Evet, altcoin'lerden toplamda. Dominansımız kırmızıda. Arkadaşlar, size geçen de dedim. Dominans kırmızıda olursa, yani uçurumdan düşen altcoin'lere böyle tutuyor. Daha uçuruma gitmesini engelliyor. Ama dominans da kırmızıya dönerse Bitcoin'le beraber, işte o zaman hepsi aşırı derecede geri çekilme yaşıyor. Düşüşler yaşanıyor. Şu anda yani hiç istemediğim kadar dominansın yeşilde kalmasını istiyorum bu akşam mesela. Niye? Kırmızıya dönerse bu sefer Bitcoin zaten kırmızıda, altcoin'leri geri çeker. Bu yüzden dominansın yeşilde kalması iyidir, en azından bu gecelik diyorum. Şimdi dominansı söyledik. Bitcoin'e bakıyoruz arkadaşlar. Evet, Bitcoin bugün nereleri test etti arkadaşlar? Şöyle ben bir saatliğine bakalım. En son bugün nereye kadar iğne atmışız? 28.300 doların altına kadar iğne atmış. Ama bizim için neresi önemliydi? 28.400 ve 28.500. Buraların üzerinde kaldığımız sürece Bitcoin'de yukarı yönlü hareket devam edecektir arkadaşlar. Yani benim o konuda ne sıkıntım var ne yani ters düşüncem var. Olumsuz bir şey düşünmüyorum. Bitcoin 28.400 dolara, bunu daha önce de söyledim, üzerinde kaldığı sürece Bitcoin'in yolu 30.000 dolar ve üzeridir dediğimiz 34.500 dolarlardır. Herkesin korktuğu anda ben bunu yine söylüyorum. Herkesin düşüş yaşayacağı dediği anda yine ben bunu söylüyorum. Peki hocam grafikler ne diyor? 4 saatliğine bakalım bize ne olduğunu. Arkadaşlar, şimdi 4 saatlikte şuradaki diple şuradaki dip ve buradaki dip. Gördünüz mü 3 tane dibi? Evet hocam, gördük. Birinci dip ikinci dibin gerisinde. Üçüncü dip ikinci dibin üzerinde. Öyleyse bu bir dipleri birleştirdiğimizde bir yükselen trend konumunda değil midir arkadaşlar? Evet hocam. Doğru. Yükselen trend devam ediyor. Yani bir yükselen kanal içindeyiz 4 saatliğinde hala. Çünkü şu ilk dibimiz arkadaşlar 24 Nisan 2023'te ve 26.000 kaç dolara kadar iğne atmışız? 900. 26.910 dolara kadar iğne atan, bakınız 27 demiyorum, 27.000 doların altına sarkan bir Bitcoin Nisan'ın 24'ü, bugün Mayıs'ın 6'sı. 12 gün. Doğru mu? 12 gün. 12 gün önce Bitcoin 27.000 altına inerek 30.000 liraya yaklaşmadı mı yine arkadaşlar? 4.000 dolar koymadım üzerine aşağı yukarı. Değil mi? 3.000 küsür 4.000 arası koyduk. Bugün nereye kadar iğne attı? 28.000'in üzerinde kaldık. Bırak 26'ları, 28'in üzerinde kaldık. Şimdi ne yapıyor arkadaşlar? Şöyle 15 dakikalık grafiğini açıyorum. Bakınız. Akşam saat 18'den itibaren tekrar geri dönmüş. 18 sularında. 28.300 dolara kadar iğne atan Bitcoin durmadı, hemen çekti kendini. Nereye kadar geldi? 28.900, neredeyse 29'a iğne atacaktı. Şu anda bir
Düzeltmesi var tekrar şu çıkışın. Buradan alacağı yukarı yönlü tepkimeyle yoluna devam edecektir diye düşünüyorum. Evet, günlük bakıyoruz. Günlükte var mı sıkıntı? Yok arkadaşlar. Bu oklar günlükte de hedefine gelecek. Şu çizdiğim dipler mesela günlükte gördüğünüz gibi, sileyim arkadaşlar burayı. Bakınız. Günlük bazda. Ne görüyoruz arkadaşlar? Hareketli ortalamalardan günlük Bitcoin grafiğine bakıyoruz arkadaşlar. Dikkat. Hareketli ortalamalardan EMA 50 ve 200 günlük ortalamaların üzerinde seyrediyoruz. Ve bizim buradaki altın düğümümüzün devam ettiğini görüyoruz. Evet. Ve EMA 50'nin üzerinde kalmayı başarmış durumda. EMA 50 neydi hocam? 28.400. Bura kırılmadığı sürece hiçbir sıkıntımız var mı? Yok. Kırılır mı hocam? Bilemezsin arkadaşlar. Ama şu anda bu destek kaç kez denenmiş? Evet. 21 Nisan'dan beri deneniyor ve kırılmıyor. Tepki alımıyla yukarı momentum sergiliyor. Akümüle oluyor. Konsolide oluyor. Ama kırmıyor. Yukarı yönlü momentumu devam edecektir. Peki burayı da anladık hocam. Burada tamam. Okey. Kafamızda bir soru işareti var. Şu anda günlükte bize hangi formasyon görünüyor? Öyle ya şimdi. Onu da bilmemiz lazım. Hangi formasyonun göründüğünü, değil mi? Hemen geliyoruz arkadaşlar. Tepe ve dipleri birleştiriyoruz. Bakınız. Şuradan gelen tepeleri birleştirdik. Ve burada oluşan dipleri birleştirdik. Ne gördük hocam? Ne gördük? Bir simetrik üçgen formasyonu karşımıza çıktı. Neydi bu simetrik üçgen formasyonu? Hangi yöne kırılırsa o yöne üçgenin derinliği çalışır. Şimdi hem yukarı ineledik hem aşağı ineledik. Tam ortada duruyoruz. Yön arayışımız devam ediyor. Yukarı yönlü gitmek istediğimiz zaman ilk direncimiz 29.600 dolar. Burada o görünüyor. 29.600 dolar görünüyor. Kırarsak neresi görünüyor? 31.300 dolar simetriyi. Yani şurası arkadaşlar. Bakınız şu simetrik, burası görünüyor. Burası da 31.300 dolar seviyelerine tekabül ediyor. Evet. Peki hocam, orayı da anladık da ya bunun altı olursa ne olur? Demek şimdi soru orada. Altının simetri olursa ne olur? Altının simetriyi de arkadaşlar şöyle alırsak burası olur. Yine altta destek, aşağıda 26.500 dolarlar olur. Bakınız. Ama buraya kadar çok güçlü destek var şu anda. Buranın olma ihtimali %20, 31.300 yukarı yön olma ihtimali de %80. Şimdi buradaki formasyonu hep birlikte çizdik, değil mi? Formasyon bize onu gösteriyor. 26.500 aşağısı, 31.300 yukarısı. Bir EMA 50 desteğimiz var. Kırarsak peşinden üçgen, yükselen üçgen desteğimiz var. 2 tane destek var. Yani diyelim ki EMA 50'yi kırdık, 28.400'ü aştı, aşağıya doğru geldi. O zaman yine aşağıda 28.000 desteği var. Yani iki yönlü destek var. Peki burayı anladık değil mi güzel kardeşlerim? Öyleyse haftalık bakalım. Ne yapıyor, değil mi? Haftalıkta hiç sıkıntı görmüyorum. Hiç sıkıntı görmüyorum haftalıkta. Bir kanalımız var, o da devam ediyor. Birleştir tepeleri hocam, birleştirdik. Bakınız. Şu tepeler birleşti. Bir de dipleri birleştirelim hocam, birleştirelim. Bir de dipler birleşti. Öyleyse bu iki kanal aralığında devam ettiği sürece, yani güney yükselişini sürdürdüğü sürece Bitcoin hedeflerine ağır ağır emin adımlarla gidecektir.
Ve ben bunu görüyorum. Şu anda %2,25 kırmızıda. Evet, bugün belki %4 kırmızıdaydı ama şu anda yavaş yavaş geri dönüyor. Bir anda yeşile geçer mi? İsterse tabii ki geçer. Ama o bu gece değil gibi görünüyor arkadaşlar. Bir açılış kapanışın ardından bakalım nereye gidiyoruz. Ama ben şunu düşünüyorum ve bu benim görüşümdür. Kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir buradaki anlattıklarım. Güzel kardeşlerim, hiçbir zaman düşüşler 2022'ninki gibi olmayacaktır. Evet, Bitcoin'de 16.000 dolarları hayal edenler rüyasından uyansınlar. Oraları daha Bitcoin görmeyecektir. Evet, gün gelir bunu söyleriz. Tekrar söyleriz. Ya hocam siz 30.000 maliyetli olan Bitcoin'i daha aşağı inmez dediniz de biz 16.000 lira indik. Dedim ya, 2022 yılı farklı bir yıldı. O ayrı bir yıl. Onu artık biz sildik. Öyle bir şey yaşamadık. Oraya bakmıyoruz artık. Biz önümüze bakıyoruz. Biz önümüze bakıyoruz. Ha, olur, olmaz diye bir şey yok. Efendim, dünya savaşı çıkar, Allah göstermesin. Herhangi bir negatif gelişme olur. Batışlar devam eder. Sadece bankalar etkilemiyor bizi de. Etkilemiyor. Ya hocam bizi bankalar etkilemiyorsa FED etkiliyor. O başının belasını buldu arkadaşlar. O ne yapacağını şaşırdı. Önü çok karışık. O bir yandan enflasyonla boğuşuyor. Bir yandan banka krizleri kapısını çalıyor her gün yeni yeni bankalar. Bir yandan da doların hakimiyetinin kaybetme korkusu var. Diğer yandan da 31 trilyon dolardan yukarıda bir borcu var. Evet. İster mi kripto paraların piyasaya hakim olmasını? İstemez tabii ki. Sen ister misin? Sen olsan sen de istemezsin. Vatandaş bankalardan ürktü, bu tarafa kayıyor. Enflasyonun yani orada arsız, sınırsız bir dolar var karşında. Dilediği zaman basabileceği. Arzı sınırlı varlıklara kaçılmasını ister mi? İstemez. İlk bulduğu yerde de ne yapacaktır? Bitcoin'de en ufak gördüğü açığı değerlendirmeye çalışacaktır. Ve bizim piyasamızda oynamaya çalışacaktır. Daha önce yaptığı gibi yine yarın da yapacak. Her zaman, her fırsatta yapacak. Her fırsatta. Ama durduramayacak kardeşim. Çünkü Bitcoin'in hakimiyeti bir devlet değildir. Bitcoin merkeziyetsizdir. Blockchain teknolojisi yönetilir. Öyleyse Bitcoin'de sahip yoktur arkadaşlar. Sen sahibisin, ben sahibiyim, o sahibi, bizler sahibiyiz. Zincir üstü veriler. Bu yüzden panik yapmayın arkadaşlar. Yani yolumuz açık diye düşünüyorum. Bu benim görüşüm, bu benim düşüncemdir. Herkes katılmak zorunda değildir arkadaşlar. Evet, Bitcoin'de anlattıklarım bunlar. Ethereum cephesinde ne var hocam? Ethereum'da güzel kardeşlerim, bakınız 4 saatliğine alacağım. 4 saatliğine ne var? 1861 dolarları test etti. Dün %6'nın üzerinde 7 gibi bir yükselişi vardı. Doğru mu? Nereye kadar geldi dün? Güzel kardeşlerim. Burasına bakıyorum. Burası ne zamanmış? 6 Mayıs. Evet. 6 Mayıs gece. Açılış kapanıştan sonra. Güzel kardeşlerim. Bitcoin 2018 doları vurdu. Ne dedik? 2000 dolar dedik. Önce geliyor. Ardı 2500 dolar ve yukarısı. Geldik mi? Geldik. İşte buradan sonra döndük geri. Nereye kadar döndük arkadaşlar? 1860 dolara kadar. Neredeyiz şimdi? 1896-1900 dolarlara gidiyoruz tekrar.
%4,85'e yakın bir düşüşü var şu anda. Geri çekilmesi var. Ne oldu? Dünkü verdiğini geri almış oldu efendim. Doğru mu? Doğru. Peki. Günlük grafiğine bakacak olursak, günlükte hala yönün yukarıda olduğu devam ediyor. Yani burada bir W geliyor arkadaşlar. Dikkat! Gözünü 2000 doların üzerine dikmiş durumda. Peki haftalıkta var mı güzel formasyon? Arkadaşlar haftalıkta da EMA 50 ve 200'ün üzerinde duruyor. RSI 60'larda, 60,5'larda duruyor. Bu da iyi bir pozisyon. Ve yukarıda ilk direncimiz nedir? 2300 dolar seviyeleridir. 2000 doları kırdıktan sonra. Evet, gelelim galaya. Değil mi? Şimdi galada neler var? Efendim galada %6 civarında bir geri çekilme görüyorum an itibariyle 0,032 dolar seviyelerindeyiz. Nereye kadar geldik bugün? 31'lere kadar. 31 destek konumuna geldi ve 31'den döndü geri. Saatlik olarak ele alacak olursak. Bakınız döndüğünü hepiniz görüyorsunuz. Saatlik bazda düşen trendi kırdık mı? Kırdık hocam. Bakınız şöyle çizelim. Bu bir düşen trend. Kırıldı. Yukarıda direncimiz ne var? 34-35'ler var. Buraya doğru tekrar bir momentum sergileyebilir arkadaşlar. Buraya doğru tekrar hareket başlatıyor, görünüyor an itibariyle. Evet, alım fırsatı mıdır? Buralar tabii ki alım fırsatıdır. Bana göre alım fırsatıdır. Trendi kırmış durumda zaten. 0,31 desteği var. Hep geri gelsen olur. 30 desteği de var aşağıda. Evet güzel kardeşlerim. Hatta ve hatta ben bunu günlük bakacak olursam. Bakınız. Günlük baktığımızda şurada daha önce aynı dibi yani 0,30 doları 12 Mart'ta gördü. Burası tepki alımıyla nereye kadar götürdü onu? 50'lerin üzerine taşıdı. Bakınız 0,030 dolarlardan 0,050 dolarlara kadar çıkardı. Tekrar ileri geri hareketleriyle bir kez daha gördükten sonra bu kez aynı yeri denemek istiyor. Ve denedi de. İlk dip, güzel kardeşlerim 3 Ocak, bakınız 3 Ocak tarihinde bir dibimiz var. Ve biz bu dipten bir trend çizdiğimiz zaman gördüğünüz gibi halihazırda son dibi karşılaştırdığımız zaman ilk dipten yukarıdayız. Öyleyse ufukta hala bir yükseliş var. Şu anki kırmızıyı saymaz. Çünkü bu dipten yukarıdayız. Bu dip, bakınız bu dip 3 Ocak mıydı? Evet 3 Ocak'ta fiyat 0,016 dolardı arkadaşlar. O zaman da battık gittik diyenler vardı değil mi? Ve oklarımız hedefleri 12'den vurdu o zamanlar. Bakınız nereye kadar geldik? 62'lere geldik. Evet 62'lere kadar geldik. Şimdi burada bir üçgen formasyonumuz var. Bu bir simetrik üçgen. Yine hedef oralar görünüyor 60'lar ama %100 bir rallisi var. Bu bugün olmaz, yarın olmaz ama bu önümüzdeki günlerde gelecektir karşımıza arkadaşlar. Evet, bir de aks diyelim buraya gelmişken. Aksta ilk direncimiz 8.60'lar görünüyor. Ve %4 civarında aks da geride. Baktığımız zaman %3-4. Bir galada altılık var, bir de TLM'de %7'lik geri çekilme var. Evet, bu şekilde devam ediyor piyasa. Peki hocam, madem buraya geldik aşağıdan şöyle istekler var mıydı burada şu tarafta? Mina, değil mi? Mina'yı alalım. EDU'ya bakalım. Bir de AMP diyelim. Audi'ye geleceğiz arkadaşlar. Az sonra metaverse'lere geçeceğiz. Bir de AMP diyelim. Bakınız arkadaşlar. AMP adeta meydan okuyor şu anda. %5 civarında yeşilde. Ben 4 saatliğine bakmak istiyorum. Ve hepiniz görün şöyle yukarı alayım. Bakınız. Evet.
Yaklaşık arkadaşlar öğle sonlarında 0.0 32'lere kadar geri gelmiş. 32'lere kadar. Şu an 35'teyiz. Ve %5 yukarıda. İğnesi 36'ya inilemiş. Bakınız buradan düşen trendi kırdı. EMA 50'nin de üzerine attı. RSI tavana doğru gidiyor. 66,5. Yani AMP'de bir yukarı yönlü momentum görülüyor arkadaşlar. Ya hocam nasıl oluyor? Şuraları bir silelim arkadaşlar. Bakınız 4 saatlikte yukarıdan aşağıya gelen bir trend çizin. Trendin kırıldığını ama 50'nin de üzerine çıktığını. Şimdi engelinin 36,5 dolar olduğunu. 0.0 36,5 dolar. Velev ki burayı kırarsa arkadaşlar yukarıda bizi bekleyen 40 ve üzeri var. Buraya doğru bir momentum gelebilir. Edu'da alçalan kanal devam ediyor. 4 saatlikte ilk direncimiz 1 dolar 18 sent. Şu an 1 dolardayız. Evet. 1 dolar seviyelerinde devam ediyor Edu. Evet, aşağıda desteğimizde yine 1 dolar. Şu an 1.067 ve %10 geri çekiliyor. Peki Mina %5 ama düşen trend devam ediyor bakınız. Bu farklı. Düşen trend devam ediyor Mina'da 4 saatlikte. Destek neresi hocam? Arkadaşlar destek 0.58'ler. Şu an 59 civarındayız ve %5-6'ya yakında bir geri çekilmesi var. İlk direncimiz 61 ve yukarıda 63 dirençleri var. Ama bunun düşüşü biraz daha derinleşir gibi duruyor çünkü. Burada biraz daha geri çekilme derinleşebilir güzel kardeşlerim. Evet, dönüyoruz listemize ve arkadaşlar şimdi ne vardı burada? Audio değil mi? Önce Musk var burada. Bir Musk görüyorum herhalde. Musk %6 geri çekildi. 4 dolar 25 sent. Evet. Musk'ta durum bu. Bir saatlik bazda bakacağım. Geri dönüşüm başladığını görüyorum. Destekler uzaklaşıyor. İlk direnci 4.40 ve ardı 4.5 doların üzeri 4.52 falan. Bu iki direnci kırması lazım öncelikli olarak. Devam edebilmesi için. Aşağıda desteğimiz 4 dolar 16 sent. Yani 4 doların üzeri görülüyor arkadaşlar. Yani şuradaki hesaba göre. RSI 32'lerde an itibariyle 15 dakikalığında da 50'lerde tutunmaya çalışıyor RSI. Bakınız. Şuradan gelen yükseliş, düşen yükseliş yani 4,5 dolara kadar sıkıntısı var. 4,5 doların üzerine yerleşir bir 4 saat kapatırsa arkadaşlar Max'ta da sıkıntı biter. Bunu bu gece açılış kapanış gösterecektir bizlere. Peki Chiliz ne yapıyor hocam? Aynı şekilde. Chiliz'de saatlik bazda tekrar düşen trendi kırdık. Şöyle gördüğümüzde bir yukarıdan aşağıya gelen düşen trend kırıldı saatlik bazda. Şimdi yukarıya doğru bir yükselen kanala doğru giriyoruz arkadaşlar. Bakınız küçük de olsa bir yükselen kanalımız var. İlk direnç 12.61 ve 12.88. Şu an 12,5 dolar seviyelerinde. Alışlar için uygun mudur? Bana göre tabii ki bunlar bugün bir fırsat geçti arkadaşlar. Bu fırsatı değerlendirenler değerlendirir. Tabii ki herkes kararını kendisi verecektir. Panik yapanlar oldu. Yine de karar zat halinizdir diyoruz. Peki hocam. Clear %7'ye yakın geri çekilmiş oluyor. An itibariyle yalnız Clear'de formasyon biraz ters gibi. Eğer şu yatay pozisyonuna tekrar dönerse yani 22'leri bulursa tekrar şu an 21.40'larda ve Clear 30'u bir nefeste bulur arkadaşlar. Eğer 20 desteğini kaybetmezse bakınız. 20 desteğini kaybetmezse 30'u bir nefeste Clear bulabilir. Clear Network. Peki Iris ne yapıyor hocam? Değil mi? Iris bugün güzel kardeşlerim 24'ün altına iğne attı. 00 24'ün altına iğne atarak 23.89'a kadar geriledi. An itibariyle %5.60'lık bir geri çekilmesi var. Ve 24.46'ya kadar gelmişti. Şu an 24-25 seviyelerinde
Yani düşen trendin kırıldığını görüyoruz. Şimdi buradan geri dönerse tekrar 25 ve üzerine doğru bir momentum başlatabilir arkadaşlar. Hatta ben bunun bir de saatliğine bakmak istiyorum. Evet. Şimdilik yatay bu şekilde devam edecekmiş gibi duruyor. Geri çekilirse ne olur? 23,5 destek olur. Daha aşağıda. Bakalım daha önce şöyle günlük bazda bakmak istiyorum ben buna. Günlükte bizleri ne bekliyor? Şimdi güzel kardeşlerim. Evet. 20 Şubat'ta. 20 Şubat'ta 00:21'deymiş. Ve Şubat ayında 64'e kadar iğne atmış arkadaşlar. Yani 21'lerden 2 günde 64'e çıkabiliyor bir coin demek. Güzel kardeşim. Sen bunu 30'dan 35'ten almışsan, şu an 24-25'teyse, yani 21'lerden 2 gün içinde 64'e kadar çıkabiliyorsa, sen bir günde kâra geçme şansın yok mu? Yok mu arkadaşım? Yukarı yapacağı ilk rallide. Var. Başka enstrümanlar var mı böyle? Yani hisse senetlerinde olsun, altında olsun, bir günde bu kadar yapabilecek, güvenebiliyor musun? Öyle bir tarih yazmaz. Yapma şansı hiç yok. En fazla %9-10 yapar, o da devre kesiciler kapatır önünü. İşte volatil bir piyasa olduğunu bilin arkadaşlar yatırım yaparken. Nasıl geri gelebiliyorsa o kadar da yukarı gider bu piyasa. Gider. Evet. Iris'te de durum bu. Peki Jasmine ne yapıyor bugün? %5 civarında geri çekilmiş. Ama grafikte hiçbir sıkıntı yok. Oklar şıkır şıkır hedefine ulaştı zaten. Bakınız. Bütün oklar Jasmine'de hedefini vurdu. 12'den vurdu. 24'ten vuranlar da var. Günlük bazda görüyoruz bakınız. Ama daha bakınız bu büyük şu kalın ok var burada bakınız. Küçük. Bu 12'den vurdu zaten. Şimdi bu büyük ok var bak. Sırada bu var. 89'lar var. 72'deyiz şu anda. Zaten buradan sonra yapacağı tepki alımlarıyla tekrar yukarı yönlü momentumu sıfıra attırmaya kadar götür. Peki Aptos ne yapıyor hocam? %5 geride. Evet, Aptos'un desteği 9 dolar. Şu an 9.31. Direnci neresi arkadaşlar? Direnci 11 dolar. Günlük bazda bu. Günlük bazda. 11 dolar. Evet. Onun 4 saatliğine bakacak olursak nereye kadar iğne atmışız? Tam 9 dolar. 9 doları denemiş. Şu anda 9.31. Audio 27. Audio için buralar 25'e kadar hiç önemi yok. 25'e kadar önemi yok arkadaşlar. Bakınız şu dip audio için 25'in dibi. Bakınız burası 25'in dibi. Peki bu dipte 25'lerde ne zaman da audio? 27 Mart'taydı. 27 Mart. Nereye kadar geldi? 50 küsürlere kadar geldi. Ne zaman geldi? Nisan'da. Evet, o dibi gördükten sonra bir ay geçmedi, 50 küsürlere geldi. Şimdi gelmeyecek mi? İlk direnci burada 31 görünüyor yukarıda. Hatta var aşağıda. O 28 var, 31 var. Kırarsa yine 40 ve üzeri gelir. Chainlink. Link'te şöyle baktığımızda hala yukarı yönlü momentum var. 7 dolar hemen altında fiyatlanıyor. %3,5 geri çekilmesi var. Çok yükselenler çok geri geliyor. Az yükselenler az geri geliyor arkadaşlar. Yani burada istekleriniz var. Okey, isteklerinizi de, bütün istekleri de geçersek arkadaşlar, piyasanın zaten durumu malum. Hepsi hemen hemen birkaç tane özet geçmek için açtım bu akşam yayını. Aptos'a zaten baktık şimdi. Yani piyasada belli. Nereye gideceğimiz belli arkadaşlar. Bir Shiba ve Doge diyeceğim. Birkaç tane de orada istekleriniz var. Onlara bakacağım arkadaşlar. Şöyle bir meme coin'lerini açalım. Bakınız. Bloki %14 geri gelmiş. Değil mi?
Gerisi Shiba, Doge %4 ve 3 geri çekilmesi var. Yani %4-5 geri çekilmemiz var. 77'deyiz. 70 desteğini zaten söylemiştik, bas bas bağırdık. 70-80 dedik Doge için, değil mi? 70-80. Nereye kadar iğne attık arkadaşlar? 75'e. Ne yaptı? Döndü 77'ye geldi geri. Zaten buralardaydı. Zaten 80'lerdeydi ya. Arada ne var? 3 puan var ya. Var mı sıkıntı? Yok. Bana göre yok. Sizde varsa bilemem. Ama asıl sıkıntı nerede biliyor musunuz kardeşlerim? Gece gündüz ekranlara sürekli bakıyorsanız psikolojiniz bozulacak zaten. Kaçınılmaz. Uzak durmayı bilin. Uzak durmayı bilin arkadaşlar. Ekrandan, yani coinlerinizi 5 dakika 10 dakika arayla bakmaktan vazgeçmeniz lazım. O düşsün, geri gelir yerine. Gelir arkadaşım. Gelir. Orada kendini bir kere şartlandırman lazım. Ve Shiba. Hanesine sıfırı tekrar misafir etti dedik dün. 95'lere kadar, hatta bugün iğnesiyle 91'e kadar geri geldi. Şu an 95'in üzerinde. Bunlar alım fırsatı mıdır? Tabii ki bu karar sizindir. Bu karar, biz burada bir şey diyemeyiz. Bunu alın, tutun, satın şeklinde bir şey deme şansımız yok arkadaşlar. Ama biz biliyoruz ki düşüşlerin alım fırsatı olduğunu. Bir anda mı girilir? Artık oraya da kendi bütçenize göre kendiniz karar vereceksiniz. Şimdi Shiba'daki durumda bu arkadaşlar. Şöyle Litecoin vardı istediğiniz, değil mi sizin? Bir altcoin listemize bir bakalım, aşağıda var mı, öyle bir şey yazmış mıyız? Evet. Litecoin. Alalım arkadaşlar buraya onu. Litecoin aldık. Bir de Bel demişti kardeşimiz. Bir de Bel'e bakalım. Evet. Lox vardı bir tane de. Lox'u da OKEX'ten alalım. AMB'ye zaten baktık, güzel kardeşimin isteğiydi. Evet. Şimdi yapay zekaları unutmadım kardeşim. Geçeceğim. Yapay zekalara geçeceğim. Feçali, GRT. Bunların hepsine geçeceğiz. Özür. Evet. Lox. 0.11 dolar. Desteği tam da burası. Tam da burası. Daha önceki dip arkadaşlar 11.94'müş. Şu an 11.60'larda. Orayı daha da aşağıya kırmış. Yani düşen trend devam ediyor şu anda. Desteği burası zaten. Direnci de 0.12'ler arkadaşlar. 4 saatlikte bu görünüyor. Peki Bel ne yapıyor? %7'ye yakın bir geri çekilmesi olsa da üçgen bazında simetrik üçgen olduğunu söyleyebiliriz. Burayı kırarsa arkadaşlar 60'a kadar geri çekilir. Evet. Şu an 69'da. Şu alttaki desteği kırarsa simetrik üçgende biliyorsunuz nereye kırarsa oraya gider. Burayı kırarsa da 60'a kadar geri çekilebilir. Derinleşir mi hocam? Derinleşirse 55 olur. Ama yukarıda kırması gereken 70 direnci var, 73 var ve 75'in üzerine çıkarsa kendi 1 doları görür yine. Litecoin 83-84 dolar bandı aralığında. Bugün bir 80'leri desteğini bir test etti. 80 dolar yani Litecoin'in desteğidir. Burayı bir test ettik arkadaşlar. Buradan alacağı tekrar momentumla yukarı yönlü 100 dolarları ziyaret edecektir. %5 geride olsa da 84 dolar seviyelerinde şu anda. Evet. Gelelim yapay zeka coinlerimize. Pekala.
Şimdi 0,28 dolar bandı seviyelerindeyiz. Buna baktık zaten değil mi? Ama yine geçeceğim. Çünkü çok yatırımcısı var. Evet, 6,7'lik %6 civarında, 7 civarında bir geri çekilmesi var. Bugün Feçali %10 geri çekildi. Doğru mu? Doğru. Şimdi şu formasyonları bir kapatalım arkadaşlar. Şuraları bir silelim. Günlük baza baktığımızda daha önceki test ettiği dip, bakınız burası. Şu dip. Şimdiki iğnesini saymasak yine aynı dip. Destek burası arkadaşlar. Yani şu destek 29. Değil mi? İğnesini saymazsak biraz aşağı gelirsek 29 görünüyor yine. Neredeyiz hocam? Burayı kaybettik aslında. Buranın desteği neresiymiş? 26. Bakınız şurası da 26 arkadaşlar. Ama buradan uzaktayız şu anda. Yine 29 seviyelerindeyiz. 28.90 29 sayılır. Çünkü bugün iğnesi 27.5'a kadar geldi. Bakınız 27.5'u test ettik biz bugün. Yani şuradaki en alt dip seviyeyi test ettik. Daha önce bu seviyeden, Feçali yatırımcılar dikkat. Daha önce bu seviyeden, aynı seviyeden nereye kadar gelmişiz? 0,60 doların üzerine gitmiş. 0,60 dolar. Aynı seviyede. Evet. Yani 27'lerden 0,60'lara gitmişiz. Ne %100'ü ya? %100 olsa 54 olur. Gerisinin hesabını siz yapın. 40'lardan yakalananlar 45'lerde tepe mi? Değil arkadaşlar. Oralar tepe değil. 60'lar da tepe değil. 60'lar da tepe değil. Ya hocam nasıl tepe değil? Aç haftalık grafiğini hocam. Nerede kaldı 60'lar? 60'lar şurada kaldı. Tepe neresiymiş hocam? Tepe 1 dolar 17 sent. Buradan girdiğinse uzun beklersin. Bura tepe çünkü. Siz 40'lardan, 45'lerden yani 50'nin altında girdiyseniz orası tepe girişi değildir arkadaşlar. Formasyon çok güzel bakınız. Haftalık bazda baktığımızda formasyon 10 numara. 10 numara formasyon var. Az önce çizdiğimiz beyaz noktalar şu anda buraya geldi değil mi? Birleştirelim. Ne oldu? Bir destek konumu oldu. Ne var burada hocam? Ne mi var? Birleştir düşen trendi, tepeleri. Bir üçgen. Ne oldu güzel kardeşlerim? Burada bakınız şu desteği kaybetmediği zaman ilk kıracağı 40'lar var. 40'ı kırmayı başarırsa simetri 64 var burada. Bakınız şu simetrik 64 var. Evet. Hatta bırakın 4'ü 60 var diyelim. Evet. Aşağıda destek. Desteğimiz zaten 28'ler görünüyor. 27,5 28'ler. Ama şu anda 28'in üzerinde 29 dolara yakın. Derinleşirse ama 50'ydi hatta bırakın 27'yi falan test ederse 23'ü test etsin. Etsin arkadaşlar. Varsa paran ilave edersin. Yoksa paran beklersin. Ya hocam biz bunu buradan satsak da 23'lerden alsak garantisi mi var güzel kardeşim? Yoksa bunu bilen mi var? Piyasanın ne olacağını bilen var mı? Yok. Biz formasyonlara göre konuşuyoruz. Sen sattın buradan peşinden baktırmayacağını nereden biliyorsun? Şimdi yatırımcı yani her şeye hazırlıklı olacak. Onun için hareket halindeki bir trenden ne inilir ne de bilinir diyoruz biz. Bekleyelim diyoruz. GRT. Evet, The Graph GRT. Açalım bir 4 saatliğini. Evet. Desteğimiz GRT'de bugün 0.12.30'a kadar geri çekildik. Şu an 12.65 ve %5.60'lık bir geri çekilmesi var an itibariyle. Kanalın dışında değil hala. Kanalın tekrar iğnesiyle dışına çıksa da tekrar içine girdi. Ortalarında kanalın.
Hedef 0.13.5 ve ardı 14.5. 4 saatlikte. Günlükte var mı formasyonumuz? Günlükte zaten şuraları bir silelim arkadaşlar. Şuraları bir silelim. Destek 0.12 günlükte. İlk direncimiz 0.14.70. Ben yine haftalık bakacağım. Fakat günlükte ne vardı? Bir simetrik üçgen vardı. Bu simetrik üçgen hangi yöne kırıldıysa oraya devam ediyordu. Şu anda aşağıya kırıldığı için bak aşağıya devam ediyor. Nereye kadar gelebilir arkadaşlar? 12 seviyelerini 12.65'i 12'ye kadar görebilir. Çünkü aşağı yönlü komple bu derinlik bazen çalışmaz. Yani %40'a 60 diyelim. Ama yukarı yönlü %80 çalışır genelde. Piyasa rahat durunca. Evet. Yani bizim ne yapmamız lazım? Tekrar simetrik üçgenin içine girmesini beklememiz lazım. 14 seviyeleri ve üzeri artık yavaş yavaş çorap söküğü gibi gelir diye düşünüyoruz. Peki AGX demiştiniz. AGX arkadaşlar şuraları bir kapatalım. Ben bunun 4 saatliğine geliyorum. Bakınız yeşil mumu tekrar attı %8 geride olmasına rağmen. AGX bugün 26.5'u test etti. Şu an 28'e yakın. Yani yavaş yavaş hiçbir enstrüman sürekli düşmez arkadaşlar. İlla ki yükselecektir. Bakınız RSI dipten alım fırsatı verdi. Sıfırlardan tekrar geldi 30'lara. Alım fırsatı vermiş. RLC buyurun yine kalitesini konuşturacak gibi duruyor. Şu an nereden döndük? 2 dolar 12 centlerden döndük. Bakınız 2 dolar 12 centlerden döndük. Ne zaman? 2 Mayıs'ta burayı test etmiştik. Düşen trendin kırdığı ayna gibi belli. Bir de ikili dip var burada. Trend kırıldıysa RLC'de arkadaşlar bakınız şu trendin kırıldığını görüyoruz. Simetri geliyor. Simetri neresi hocam? Burası güzel kardeşim. Burası geliyor. Yani 2 dolar 10 cent geliyor. Şu an 1.78'deyiz. Evet. Şu direnci kırarsa 1.78. 2 dolar seviyeleri. RLC'de bu görünüyor an itibariyle. Evet. VC'in 20'lerde. Destek zaten burası. Arkadaşlar 25'in üzerine atmadığı sürece VC'in aşırı bir yükseliş yapmayacakmış gibi duruyor. Evet. Sıka sıka diyor ağızda diş kalmadı diyor güzel kardeşim. Evet. Mahmut Yusuf XLM'yi unuttum. Evet. XLM'ye hemen bakalım buradan. Hemen XLM'ye de bakalım arkadaşlar. Stellar Lumen. Şuradan bakalım dolar bazında. Ekta arpa. Onu da buraya yazalım. Arpa buğday zamanı. Ekta. Ekta'yı da buraya alalım. Audi'ye baktık Fatih kardeş. Kokos. Evet bir de Jos Contentos vardı. Şimdi yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarı gidelim. Contentos. Hay maşallah maşallah. Ne diyeceğim başka? %2.28 yeşildi ama 4 saatlikte gördüğünüz gibi mumları. Piyasaya meydan okumuş. Evet. Değerli kardeşlerim. 3 Mayıs'ta 0.062 dolarmış. Ve bugün nereye inelemiş? 69'a kadar gelmiş. Ama 4 saatlikte geçemediği nokta 68. Şu an 67. Burada EMA 200 günlük var. RSI tavan. 66 gidiyor. Yani çok güzel bir grafiği var. Contentos. Yolu açık olsun. Kokos %6,5 geride. Evet. Alçalan bir kanalın içinde kalmaya devam ediyor. Desteği 1.60. Şu an 1.62'lerde desteği kaybeder mi hocam? Kaybederse 1.5 dolara kadar geri çekilebilir arkadaşlar. Kaybederse bu desteği. Kanalın içine tekrar girmesi lazım.
Onun kanalın içine girerse de 1.70 olur. O zaman deriz ki arkadaşlar yukarıda 1.8'e doğru hareket başlatabilir deriz. EKTA %7 an itibariyle yukarıda. Yeşilde görünüyor %7. Saatlik bazda bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi düşen trend saatlikle kırıldı. Şimdi 20 direncine doğru gidiyor şu an 18'de. EKTA'da. Evet. EKTA'da bir alçalan kanal o düşen trend çizgimiz kırılmış durumda. İkinci yeşil mumu da yakıyor. Öyleyse 20. İlk etapta 20. Saatlik bazda o görünüyor. Peki arpa buğday zamanı. Dönüyoruz geri arkadaşlar. An itibariyle 39 seviyelerindeyiz. Bugün bir ara 40'ı geçtik. Bakınız 40'ı geçtik. Hatta geri 37'ye kadar çekilmiştik bugün. Döndü tekrar. Dönüyor arkadaşlar. Yani piyasa dönecektir. Bir sıkıntı yok. Arpanın yolu var. Haftalık bazda bakacağımız zaman arpaya bir simetrik üçgen çizmişiz zaten. İlk direncimiz 43'ler. Burayı kırarsak simetri olan 60'lara kadar gidebilir. Sterlin lümene bakıyoruz. Yani 0092'lerde desteği 90 desteği görünüyor arkadaşlar. Şurası 90 desteğimiz var. Buradan dönerse hocam tekrar yukarıda EMA 50 10 yani 0 atabilir. 0 atacak yerde de tam direnç var zaten. Buranın üzerinde 0 atıp kalırsa da ne yapacaktır? 12, 13 bu seviyelere doğru bir momentum sergileyebilir diye söyleyebiliriz. Evet. Web3 coinlerinden küçük bir sepet yapar mıyız hocam demiş. Arkadaşlar sepet yapacağım diye söz verdim. Ama bunun içinde tek Web3'e dayanmaz komple. Ee, Yani çeşitli projelerden olacak. 4-5 coin'lik bir sepet sizinle paylaşacağım. Canlı yayında değil tabii ki de ayrı bir video yapacağım. Onu piyasa rahatlayınca siz de görmüş olacaksınız. Evet, güzel kardeşlerim, ne diyoruz? Sakinliğimizi koruyalım diyoruz. Her zaman sakinlik iyidir. Yani her ne kadar piyasamızda bugün bu tür geri çekilmeler yaşayıp panik yapanlar olmuş olsa da bu piyasa düzelecektir arkadaşlar. Yani sıkıntı ben piyasada çok aşırı derecede grafiklerde göremedim. Ama panik yapmayanlar kazanacaktır diye bunu söylemek isterim her zaman. Evet güzel kardeşlerim. Yayını SOS Opendo'da gelmiş. Ondan sonra bitiririz olmasa. SOS Opendo. Şöyle bakalım. Bunu biz nereden bakıyorduk? OKEX'e. Yok, Gate'den bakıyorduk herhalde ya. Gate. Evet. Fark etmiyor gerçi. İkisinde de %3'lük bir geri çekilme var. Kırmızılık. Yani bol 0.83'lerdeyiz. Destek. Trend bazında düşen trend devam ediyor arkadaşlar. Direncimiz de var. Bu haftalık gerçi. Ben bir 4 saatlikte bakmak istiyorum. 4 saatlikte de desteğini koruyor. Bakınız desteği burası. 80 desteğimiz var. Şu an 83'lerde. İlk direncimiz de güzel kardeşlerim 87. Daha önce bu 87'yi defalarca kırdı. Yani 97'ye kadar geldi ama yukarıda onu bekleyen EMA 200 günlük ortalama var sıfır atması için. Bir sıfır atabilmesi için. O 200 günlük ortalama onun için çok büyük bir direnç. Burayı kırmadıktan sonra o sıfırı atamaz arkadaşlar. Evet güzel kardeşlerim. Ne yapıyoruz? Bugünü burada noktalıyoruz.
Ve bütün kardeşlerimize bizleri yalnız bırakmadığı için ayrıca teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yarın inşallah düzelir. Yani panik yapmayan, kendine dert etmeyen bu piyasada para kazanır diye düşünüyorum. Tabii ki buradakiler ne anlatmışsam kendi görüş ve düşüncelerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Herkes kendi aklını, beynini kullanarak gideceği yolu seçebilir diyoruz. Bol kazançlı günler inşallah yakında olur diyoruz. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi geceler arkadaşlar.